Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi ve atratihi ecma'in. Bismillahi zişşan, azim sultan, şedidil bürhan, kaviyil erkan. Maşaallahu kan. Euzu billahi min kulli şeytani insin ve can. Rabbi euzu bike min hemezati şeyatin ve euzu bike Rabbi en yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Fıkh-ı Ekber, İmam-ı Azam'ın o kıymetli eseri Fıkh-ı Ekber'den keşif notları, irşad notları vermeye devam ediyoruz. Fakat Fıkh-ı Ekber'e daha girmeden onun sahibi İmam-ı Azam, dünyanın en büyük parlayan ilim yıldızı, rahmetullahi aleyh ve aleyhi mecmain, ondan bahsetmeye biraz daha devam edelim. İmam-ı Azam'ı tanıyalım. Onun şahsında diğer alimlerimizi de tanımaya çalışalım. İmam-ı Azam'ı rahmetullahi aleyh diğer imamlardan, diğer yüksek alimlerden ayıran bazı özelliklerden bahsedelim. İmam-ı Azam'ın kendinden sonra gelen imamlardan farklı özellikleri vardır. Şimdi imam daha önce de ifade edildiği gibi sahabe-i kiramdan bir topluluğu görmüştür. Yüksek alimlerimizin kanaatı, görüşü, incelemelerinin neticesinde kanaatları kesin budur. Çeşitli tariklerden rivayet edildiği üzere sevgili Peygamberimizden şu rivayetler vardır. Bakın sevgili Peygamberimiz ne buyurdular? Tuğba limen ra'ani ve limen ra'a men ra'ani ve limen ra'an men ra'a. Beni görene, beni görenleri görene, bunları da görenlere ne mutlu. İşte kıymetli efendiler, yine sevgili Peygamberimiz bakın ne buyurdular? İnsanların hayırlısı benim çağdaşlarımdır diyor. Benim çağdaşlarımdır. Yani eshaplarını söylüyor. Sonra onları takip edenler, daha sonra da müteakiben gelenlerdir. Bu rivayetlerin kaynağında Müslim-i Şerif vardır. Buhari Şerif vardır. Efendim yine El Cami'us Sahih, El Cami'us Sahih, bunlar Buhari ve Müslim'in sahihlerinde geçen hadisi şeriflerdir.
Sevgili Efendimiz, zamanların hayırlısı benim içinde bulunduğum zamandır. Benim içinde bulunduğum zamandır buyurdular. Yani el karnullezi ene fihi sümmessani sümmessalisü buyurdular. Sadaka Resulullah. Çok kıymetli efendiler. Şimdi bu devirlerin ortasında Peygamberimizin özenle hayırlı devirlerin ortasında İmam-ı Azam bulunmaktadır. Tabi'in devrinde. Ki eshaptan hemen eshabın peşinden gelen devir. Ebu Hanife bakın tabi'in devrinde içtihat etmiş, fetvalar vermiştir İmam-ı Azam. Peygamber Efendimizin de buyurdukları zamanların hayırlısı benim içinde bulunduğum zamandır. Sonra ikincisi, daha sonra da üçüncüsü hayırlıdır buyurmuşlardır. Yani eshab devri, tabi'in devri ve tebai tabi'in devrinin özellikle en hayırlı devreler olduğunu sevgili Peygamberimizden duymaktayız. Bu haberin kaynağında da şöyle bakıyoruz. Bu üç nesil, üç tabaka olarak kabul edilmiş, buna göre tanımlar yapılmıştır. En son vefat eden sahabi Ebu Tufeil el-Amiri'dir. Bu sahabenin vefatı olan Hicri 102. tarihi sahabe devrinin sonudur. Bu sahabeyi gören Halef bin Halife'nin vefat tarihi olan Hicri 181 yılı da tabi'in devrinin sonu sayılmıştır. Dikkat ederseniz İmam-ı Azam 80 yılında doğmuş. 80 yılında bakın sahabi devrinin şöyle baktığımız zaman 122 yaşlarındayken bakın sahabiler hayatta olan sahabiler görüyoruz. Yani sahabi devrinin sonu 102. Hicri tarihtir. Bu tarihte İmam-ı Azam 22 yaşında bulunuyor. Ki sahabi devrine ulaştığı ortada. Şimdi şöyle bir bakalım. Hicri 181. yılı da tabi'in devrinin sonu sayılmıştır. Şimdi İmam-ı Azam da 150 yıllarında dünyadan ukbaya göçtüğüne göre bakın tam tabi'in devrinde İmam-ı Azam tabi'in devrinin tam ortasına yakın dünyadan göçmüş oluyor. Tam tabi'inden. Tebe-i tabi'in devri ise Hicri 220 yılında sona erdiği kabul edilmiştir. Şimdi bunlara baktığımız zaman bu bilgilerin kaynağında hadis ilimleri ve hadis ıstılahları diye eserlerimizin içeriğine bakabiliriz. Kıymetli efendiler, buradan baktığımız zaman İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh tabi'in devrinde yaşamış ve sahabeyi görmüştür.
İmam-ı Ameş'in bu şehadetine dikkat et. Bakın İmam-ı Ameş ne diyor? Hacca gitmek üzereyken Ebu Hanife'ye bir adamını göndererek haccın kurallarını, farzlarını, vaciplerini yani menasikini yazmasını istemişti. İmam-ı Ameş değerli bir alim ama İmam-ı Azam'dan istiyor. İmam-ı Ameş haccın menasikini Ebu Hanife'den yazınız. Zira haccın farz ve nafilelerini ondan daha iyi bileni bilmiyorum derdi. Yani o yüksek bir alim İmam-ı Ameş ama İmam-ı Azam'ı daha yüksek olarak takdir ediyor. En iyisini İmam-ı Azam biliyor diyor. İmam-ı Ameş'in bu şehadetine dikkat et. Böyle bir şehadet İmam-ı Azam'dan başka hiç kimse hakkında görülmemiştir. Yüksek bir alimin bakın İmam-ı Azam'a karşı bugün onun ilminin yüksekliğinin şehadetini yapıyor. Aynı devirde yaşayan birçok büyük alimlerin Amir bin Dinar gibi muhaddislerin imamdan rivayette bulunmaları da onun özelliklerindendir. Birçok muhaddisler hem İmam-ı Azam'dan ders alıyorlar hem de ondan rivayetlerde bulunuyorlar. İmam-ı Azam bir gün Halife Mensur'un huzuruna girmiş. İsa bin Musa da oradaydı. İsa bin Musa halifeye dönerek dedi ki, ey müminlerin emiri, bugün dünyanın yegane alimi bu kişidir. İmam-ı Azam'ı gösteriyor. İmam-ı Azam'dan için diyor ki bu İmam-ı Azam şu anda dünyanın yegane alimidir diyor. İşte yegane alimi bu kişidir diyor. Bunu söyleyen de İsa bin Musa, yani çok değerli bir alim, hatta halifenin kardeşi. Ey müminlerin emiri diyor, bakın. Halife o zaman ilmi kimden aldınız dedi. Ey İmam-ı Azam, ey Ebu Hanife, siz bu ilmi nereden aldınız diye sordu. O da Ömer'den ilim alanlar vasıtasıyla Hazreti Ömer'den aldım radıyallahu anhü. Hazreti Ali'den ilim alanlar vasıtasıyla Hazreti Ali'den aldım radıyallahu anhü ve erdam ecmain. İbn Mesud'dan ilim alanlar vasıtasıyla da İbn Mesud gibi sahabilerden aldım radıyallahu anhüm ve erdam ecmain. Bunun üzerine Halife Mensur, sen işini gayet sağlam tutmuşsun, ilmi kaynağından almışsın dedi. Kıymetli efendiler, şöyle bir bakalım. İşte buradaki haberler köklü haberlerdir. Kaynağında yüksek alimlerin bulunduğu haberlerdir. Fıkıh ilmini ilk defa tedvin eden, fıkhı bablara ve kitaplara ayırmak suretiyle ilk tertibini yapan ki, bu usul hala zamanımızda uygulanmaktadır. Bunu yapan Ebu Hanife İmam-ı Azam'dır. Yani fıkıh ilmini tedvin eden odur. Fıkıh ilmi nedir derseniz, bütün ilimlerin tamamıdır.
yaşanan İslam, bilinen İslam, ölçüleriyle uygulanan İslam'ın ilimlerinin adına fıkıh ilmi denir. İmam-ı Malik, Ebu Hanife'nin bu usulünü tatbik ederek Muvatta'ını hazırladı. Bakın, İmam-ı Malik de İmam-ı Azam'ın usulünü uyguladı. Bundan önce böyle tertip bulunmadığından hafızlara dayanıyordu. Kitab-ül Feraiz ve Kitab-ül Şurutu ilk ihdas eden yine İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Yani Kitab-ül Feraiz ve Kitab-ül Şurutu ilk defa ihdas eden yine olur. Çok kıymetli efendiler, bunların kaynağında çok kıymetli, değerli zatları bulabilirsiniz. Hatib-i Bağdadi'yi bulursunuz. İmam-ı Veki bin el-Cerrah'ı bulursunuz. Davud bin Nusayr et-Tayi el-Kufi'yi bulursunuz. Daha nice kıymetli alimler bulursunuz. Başka mezhebin bulunmadığı ülkelerde ilk defa onun mezhebi yayılmıştır. Yani İmam-ı Azam'ın mezhebi dünyaya ilk defa yayılan bir mezheptir. Burada mezhepten maksat Kur'an-ı Kerim'i, sünneti, icmayı, kıyası, İslam'ı ilimleri. İmam-ı Azam'ın ekolünde okuyup İslam'ı kaynakları, delilleriyle anlayan ve anlatan zat-ı muhteremlerdir. İmam-ı Azam'ın mezhebi. İslam'ı anlamak, anlatmak, delilleriyle ortaya koymak. Diğer hak mezhepler de böyledir. İlk defa yayıldığı yerler Hindistan, Sint, Pakistan'ın güney kısmına yaklaşık olarak 100.000 kilometre karelik bölgeye denir. Yani Müvera Ceyhun Nehri'nin ötesinde kalan Türk illerinin tamamına verilen isimdir. Efendim, Mavere'un Nehir şeklinde tarif edilmektedir. Anadolu bu ülkeler arasındadır. Kendi kazancı ile nefsinin ve talebelerinin ihtiyacını giderdiği gibi hiçbir hediye kabul etmezdi İmam-ı Azam. Özellikle devlet adamlarından tevatürle sabit olduğuna göre çok ibadet eder, zühdü kuvvetli, hac, umre vesaire ibadeti çok olan kimseydi. Bunlar ileride bir bölümde müstakil olarak da inşallah ileride bu derslere ayrıca değinmeye çalışacağız. Yine imama mahsus bir özelliktir ki, imam mazlum olarak hapiste zehirlenerek vefat etmiştir. Bu da ileride bir yine bölümde sizlere ayrıca bu konuda biraz daha geniş bilgi vermeye çalışacağız. Büyük imamların Ebu Hanife hakkındaki sözleri. Kıymetli dostlarımız, şimdi Hatib-i Bağdadi İmam-ı Şafii'den rivayet ediyor. Şafii diyor ki, rahmetullahi aleyhi ecmaîn, Malik'e Ebu Hanife'yi gördün mü diye sordu İmam-ı Şafii. Malik dedi ki, evet, öyle bir adam gördüm ki, eğer şu sütun hakkında altındır diye konuşsa,
delilleriyle ispat eder. Başka bir rivayette İmam-ı Malik'e bu soruyu bir topluluğun sorduğu, onlara şöyle cevap verdiği bildirilmektedir. Sübhanallah diyor İmam-ı Malik, onun gibisini görmedim. Yani İmam-ı Azam gibisini görmedim diyor. Eğer şu sütun altındır diye söylese, sözünün doğruluğuna kıyas delillerini ortaya diker dedi. Bu haberin kaynağında da Hatibi Bağdadi, Tarihi Bağdat bulunmaktadır. Abdullah İbni Mübarek anlatıyor. Bu da büyük bir İslam alimi. Bir gün Ebu Hanife İmam-ı Malik'in yanına gitmişti. Malik imamı layık olduğu yere oturttu. İmam ayrıldıktan sonra yanındakilere şöyle dedi: "Bu kimdi, bildiniz mi?" "Hayır, bilmedik," dediler. "Bu gelen İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Allah onu birçok meşakkatli meselelerin izahında muvaffak kılmıştır. Yani zor fetvaları çözen, bilinmeyen fetvaları bilen kıymetli bir şahsiyettir." Demek istedi ki, yani meşakkatli meselelerin izahında Allah Ebu Hanife İmam-ı Azam'ı muvaffak kılmıştır dedi. Kim? İmam-ı Malik Hazretleri. Yine dedi ki, eğer şu direk altındır dese ispat eder dedi. Yani o kadar İmam-ı Azam'ın bir defa delilleri ortaya koymakta Allah ona müstesna bir zeka, ilim vermiş. Süfyan-ı Sevri geldi İmam-ı Malik'in yanına. İmam-ı Azam gitti, Süfyan-ı Sevri geldi. Şimdi bakın İmam-ı Malik'in İmam-ı Azam hakkındaki kanaatına bir bakın. İmam-ı Malik Ebu Hanife'yi oturttuğu yerin biraz altına oturttu. Kimi? Süfyan-ı Sevri'yi. Sevri de oradan ayrıldıktan sonra Malik onun hakkında onun haramdan kaçınmasını ve fıkhını zikretti. Harmele rivayet ediyor. İmam-ı Şafii, insanlar fıkıhta Ebu Hanife'nin iyali sayılırlar. Yani insanlar İmam-ı Azam'a muhtaçtırlar diyor İmam-ı Şafii. Çünkü fıkıh ilmi dünyaya daima lazımdır. Dünyada ilk defa fıkıh ilmini insanlık, diğer bütün alimler İmam-ı Azam'dan öğrendiler. İmam-ı Azam da kendi özel sayıları pek fazla kıymetli tabi'in alimlerinden ve eshaptan aldı. Şimdi İmam-ı Malik bakın Süfyan-ı Sevri'yi İmam-ı Azam'ın oturduğu yerin aşağısına oturtturdu. Burada da İmam-ı Azam'ın ilminin ne kadar yüksek olduğunu burada göstermiş oldu. Kim? İmam Malik Hazretleri. Rebi'nin İmam-ı Şafii'den rivayeti ise bu sözlere ilave olarak şöyledir: Ebu Hanife'den daha fakih kimseyi görmedim. Kim diyor bunu? İmam-ı Şafii diyor. Rebi de İmam-ı Şafii'den rivayet ediyor bunu. Onun kitaplarına bakmayan ilimde derinleşemez, fakih olamaz diyor. Kim? İmam-ı Şafii Hazretleri.
İbn-i Uyeyne diyor ki, ben Ebu Hanife'nin benzerini görmedim diyor. Bunlar yüksek alimler. Megazi öğrenmek isteyen Medine'ye, menasik öğrenmek isteyen Mekke'ye, fıkıh öğrenmek isteyen Küfe'ye gitsin. Ebu Hanife ve eshabına devam etsin. Fıkıhın okulu Ebu Hanife'dir diyor. İbn-i Mübarek der ki, Ebu Hanife insanların en fakihiydi diyor. Bakın, bu da bir yüksek alim. Ondan daha fakihini görmedim. Eğer reye ihtiyaç duyulursa, Malik, Süfyan-ı Sevri ya da Ebu Hanife'ye gidilir. Bunlar zekaları keskin, reyleri güzel, fakih kimselerdir. Ebu Hanife'nin kavli bizim yanımızda, Resul-i Ekrem'den eser bulamadığınızda eser yerine kaimdir dedi. İşte Ebu Hanife'ye İbn-i Mübarek'in bakın nasıl övgüler yağdırıyor. Ki ilmine Peygamberimizden sonra en güvenilir ilim Ebu Hanife'nin kavlidir diyor. Abdullah İbni Mübarek bir gün hadis rivayet ediyordu. Haddeseni Numan bin Sabit. Numan bin Sabit bana tahdis etti deyince, kimi kastediyorsun dediler. İbn-i Mübarek, ilim beyninden bahsediyorum. Yani İmam-ı Azam ilmin beynidir diyor. Bakın, o İbn-i Mübarek yüksek bir alim. İmam-ı Azam ilmin beynidir, ondan bahsediyorum dedi. Oradakilerden bazıları hadisi yazmak istemediler, durdular. İbn-i Mübarek az sustuktan sonra şöyle dedi. Ey insanlar! Terbiyeniz az, imamlar hakkında bilgisizliğiniz çok, ilim ve ehlini bilmiyorsunuz. Ebu Hanife'den daha fazla kendine uyulacak kimse olmadı. O gerçekten müttegi, alim, fakih kimseydi. O zekasıyla, anlayışıyla ilmi öyle keşfetmiştir ki kendinden sonrakiler bunu yapamamışlardır. Bakın İbn-i Mübarek'in İmam-ı Azam'a olan hayranlığını göstermektedir. İbn-i Mübarek bunları söyledikten sonra oradakilere tam bir ay hadis öğretmemeye yemin etmişti. Süfyan es-Sevri, Ebu Hanife'nin yanından geliyorum diyen kişiye hitaben, yeryüzünün en fakihinin yanından geliyorsun demişti. Bakın Süfyan-ı Sevri, selef alimlerinin en yükseklerindendir. O da İmam-ı Azam'ı böyle takdir ediyor. İmam-ı Azam yeryüzünün en fakihi kimsedir. İşte sen onun yanından geliyorsun demişti. Sevri de şöyle derdi. Ebu Hanife'ye muhalefet edecek kimse ilim ve kudret bakımından ondan yüce olması gerekir. Görüyor musunuz? İmam-ı Azam'a bir adam muhalefet edip ona dil uzatması için İmam-ı Azam'dan yüksek alim olması gerekir diyor. Kim? Süfyan-ı Sevri diyor. Kıymetli efendiler, Sevri ile Ebu Hanife beraber hacca gitmişlerdi. Sevri daima Ebu Hanife'nin ardınca yürüyordu.
sorulan soruların hiçbirine cevap vermeyerek hep Ebu Hanife'nin cevaplandırmasını istemişti. Yani Süfyan-ı Sevri yüksek bir alim ama Ebu Hanife'nin yanında konuşmuyor. Fetva da vermiyor. Sevri'ye biri şöyle demişti. Ebu Hanife'nin Kitab-ı Rehinini başının altında gördüm. Okuyor musun? Bakın, İmam-ı Azam'ın Kitab-ı Rehin isimli kitabını Süfyan-ı Sevri başaltından ayırmıyor. Sevri dedi ki o adama, evet okuyorum. Ebu Hanife'nin bütün kitaplarını okumayı severim. O ilim gayelerini şerh etmiştir. O ilmin gayelerini şerh etmiştir. Biz onun hakkında insaflı değiliz dedi. Yani İmam-ı Azam çok değerli bir alim dedi. Ama insanlar onun kıymetini bilmeyenler var dedi. Ebu Yusuf diyor ki, dünyanın en büyük alimlerinden, İmam-ı Azam'dan sonra cihan alimlerinden biridir. Ve Hanefi mezhebinin yüksek bir alimidir. Bak Ebu Yusuf diyor ki, Sevri Ebu Hanife'ye bizden daha çok uyuyordu. Süfyan-ı Sevri bir selef alimidir ama İmam-ı Azam'a uyuyordu. Yani kendi talebeleri kadar ve daha fazla selef alimleri İmam-ı Azam'a tabi oluyorlardı. İlmen. Şimdi kim selef, kim halef? Şöyle bakın, gerçek selef de İmam-ı Azam'ın tuttuğu yoldur. Şimdi kıymetli dostlar, o ilmi almak için her meşakkate katlanırdı. Kim? İmam-ı Azam. İlim yolunda her zahmete katlanan bir zat-ı muhterem. Beldesinde olan ilim ehlini bilir, onların sahih olan kavillerini alır, Resulullah'tan gelen hadislerin nasih ve mensuhunu gayet iyi bilirdi. Sağlam hadisleri araştırır, peygamberin fiillerini derhal alırdı. Küfe alimleri hakkı aramada, doğruyu kaim kılmakta ona yetişemediler. İşte İmam Ebu Yusuf da İbn-i Mübarek'e İmam-ı Azam'ı böyle anlatıyordu. Onun kıymetini bilmeyen kimseler tarafından söylenen sözlere bizler sükût ettik. Şimdi bu hareketimden dolayı Allah'a istiğfar ediyorum. Yani niye sükût ettik? Niye İmam-ı Azam'ı yeteri kadar müdafaa etmedik diye diyor, istiğfar ediyorum Allah'a, tövbe ediyorum diyor. Görevimiz İmam-ı Azam'a karşı hakkıyla yapamadık diyor. Evzai, Abdullah İbni Mübarek'e, Evzai de kıymetli bir selef alimidir. Bakın ne diyor Evzai, Abdullah İbni Mübarek'e. Küfe'de bulunup Ebu Hanife künyesi ile meşhur olan o bid'atçı kimdir biliyor musun diye sormuştu. İbn-i Mübarek Ebu Hanife'nin hallettiği birçok meseleleri anlatmıştı. Evzai bunları söyleyen kim deyince İbn-i Mübarek Irak'ta tanıdığım bir şeyh demiş ki aradan zaman geçti. İbn-i Mübarek, Evzai ve Ebu Hanife bir araya gelmişlerdi. İbn-i Mübarek'in daha önce anlattıkları ve yazdıkları o meselelerin
Ebu Hanife'ye ait olduğunu Evzai derhal keşfetmişti. Oradan ayrıldıktan sonra Evzai İbn-i Mübarek'e bu kişiye ilminin çokluğundan ve aklının kudretinden dolayı gıpta ediyorum. Ben bana ulaşanlara bakarak hakkında hata yaptım. Şimdi istiğfar ediyorum demişti. İşte istiğfar edenlerden biri de Evzai'dir. İmam-ı Azam hakkında gerçekleri öğrenince Allah'a tövbe etmeye başladı. Böyle başladığını kendi söylüyor. İbn-i Cüreyce Ebu Hanife'nin ilimde kemali, dini korumada gösterdiği siyaneti ve takvası anlatıldığında İbn-i Cüreyç şöyle demişti. Zannediyorum ilimde onun şanı yüce olacaktır. Bir gün İbn-i Cüreyc'in yanında imam anılıyordu. Şöyle dedi, susunuz, o gerçekten fakihtir. Dedi ve sözünü 3 defa tekrarladı. Susunuz, İmam-ı Azam gerçekten fakihtir dedi 3 defa. Şimdi kıymetliler, İbn-i Cüreyç kimdir? Abdülmelik bin Abdülaziz vefatı 150 büyük hadis alimi ve tabiindendir. İslam tarihinde El-Asar adıyla ilk eser veren alimdir. Yaşadığı devirde Mekke'nin fakihiydi. Mizanül İtidal, Miftahus Saade adlı eserlerde bunlar geçmektedir. Çok kıymetli efendiler, Ahmet bin Hanbel Ebu Hanife hakkında şöyle demişti. O zühd ve takva ehliydi. Ahmet bin Hanbel kim? Dünyanın en büyük müştehitlerinden biri de o. Bakın İmam-ı Azam'ı nasıl övüyor. O zühd ve takva ehliydi. Ahireti tercih etmeyi öyle bir yere çıkarmış ki o makama kimse erişemez. Yani İmam-ı Azam'ın makamına, takvasına kimse erişemez diyor bakın. Ahmet bin Hanbel diyor bunu. Halife Mansur tarafından hem de tehditle kadı olması için yapılan teklifi reddetti. Kırbaçlandı. Yine kadılığı kabul etmedi. Kim İmam-ı Azam? Dünyanın baş hakimi olmayı kabul etmedi. Hazineler ona verilmek istendi. Kabul etmedi. Allah ona rahmet etsin ve Allah razı olsun. Ahmet bin Hanbel bu sözleri de o söylüyor. Allah hepsine çok rahmet eylesin. İslam alimlerinin tamamına. Yine İbn Harun'a Hanefi kitaplarını okumak caiz midir diye sormuşlardı. Bakın İbn Harun ne diyor? Bu adam kimdir İbn Harun? Efendim, meşhur hadis hafızlarındandır. İmam-ı Ahmet ve İbnül Medini kendisinden rivayetle bulunmuşlardır. İmam-ı Buhari'nin şeyhlerinden şeyhidir, şeyhlerinin şeyhidir. Suyuti Tehyizü Sahife adlı eserinde bunu kaleme almıştır. Çok kıymetli efendiler, İbn Harun bakın diyor ki, gidiniz İmam-ı Azam'ın Hanefi mezhebinin kitaplarını okuyunuz. Fakihler içinde o kitapları okumayı
kerih gören kimseyi görmedim. Hatta Süfyan-ı Sevri'nin bile Ebu Hanife'ye ait Kitab-ı Rehni alıp onun bir nüshasını kopya ettiğini ve okuduğunu işittim. Yine İbn Harun'a şöyle sormuşlardı. Sizin yanınızda İmam-ı Malik'in reyi mi yoksa Ebu Hanife'nin reyi mi makbuldür? Şöyle cevap verdi. İmam-ı Malik'in hadislerini zapt ediniz. Çünkü o hadislerin ravilerini iyi bilir. Fıkıh ilmi ise sanki Ebu Hanife ve ashabına mahsus bir sanat gibidir. Sanki onlar bunun için yaratılmışlardır dedi. Yani fıkıh ilminde İmam-ı Azam ve Hanefi mezhebinin alimlerine kimsenin ulaşamayacağını burada zikretmiş oldu. Hatib-i Bağdadi zühd imamlarından bakın bazılarının şöyle dediklerini rivayet ediyorlar. Yani tasavvuf ehlinin büyüklerinden evliyalar bakın ne diyorlar. Ebu Hanife için Müslümanlar namazlarının sonunda fıkıh ve sünneti koruduğundan dolayı İmam-ı Azam'a özel dua etmelidirler dedi. Evliyalar diyor bunu. Tasavvuf alimleri. Niçin? Bugün İslami ilimler, fıkhi ilimler, bugün dünyanın her tarafında sağlam ilmi deliller varsa, Ebu Hanife'nin ve ekibinin ne kadar mükemmel çalışması, gayreti, onların emekleri vardır. Bunlara rahmet okumayacaksın da kime rahmet okuyacaksınız? Allah bütün İslam alimlerine çok çok Allah rahmet eylesin. Kıymetli efendiler, yine bakın tasavvuf alimleri böyle dedikten sonra dediler ki onun hakkında hürmette kusur edenlerin çoğu cehaletinden ve körlüklerinden dolayı bunu yapmaktalar. Fıkıhın tadını almak isteyenler İmam-ı Azam'ın Hanefi mezhebinin kitaplarını okusunlar. İşte yüksek evliyalar, tasavvuf alimleri böyle dediler. Mekki bin İbrahim de şöyle diyordu. Ebu Hanife zamanının en alimiydi. Yahya bin Said el-Kattan bile Ebu Hanife'nin reyinden daha güzellerini işitmedim der. Fetva hususunda da Ebu Hanife'nin kavilleriyle hareket ederdi. İşte kıymetliler, bu Mekki bin İbrahim kimdir? Efendim ve diğerleri kimlerdir? Bunlar İslam'ın yüksek alimleridir. Mekki bin İbrahim Belhi büyük hadis alimlerinden ve Buhari'nin şeyhlerindendir. İşte bakın, Nadir bin Şümeyl insanlar fıkıhta, uykuda gibiydi. Onları bu uykularından Ebu Hanife uyardı. Yani İmam-ı Azam uyardı. Fıkhı beyan etti derdi. İşte yüksek alimler İmam-ı Azam'ı böyle takdir ederken birileri çıkıp da İmam-ı Azam'ın aleyhinde konuşuyorsa bunlar cahil, gafil, ehli bid'at ve düşmanın sakızını çiğneyenlerdir. Nereden zehir kaptıklarını, mikrop kaptıklarını bilmeyenlerdir.
Kıymetli efendiler, Mis'ar bin Kidam'a neden Ebu Hanife'nin kavillerini arıyorsun da başkalarının kavillerini bırakıyorsun diye sorduklarında şu cevabı vermişti. Doğruluğundan dolayı onunkilerden daha sahihini getirin, onlara rağbet edeyim dedi. İşte bakın Mis'ar bin Kidam da böyle söyledi. İbn-i Mübarek diyor ki, ben Mis'ar'ı Ebu Hanife'nin ders halkasında gördüm. Ona sorular soruyor. İmamdan istifade ediyordu. Şöyle dedi. Ebu Hanife'den daha fakih birini görmedim. Dikkat edin, Mis'ar da yüksek bir alim. İsa bin Yunus da şöyle derdi. Efendim, Ebu Hanife hakkında kötü konuşanları tasdik etmeyiniz. Zira ben Allah'a yemin ediyorum ki ondan daha faziletli ve fakih bir kimse görmedim. Kim bu İsa bin Yunus? İsa bin Yunus, Ebil İshak, İmam Veki ve El Cerrah'ın tabakasında hadis ricalindendir. Yüksek bir hadis alimidir. Ey kıymetliler! İşte büyük alimler İmam-ı Azam'a böyle hayran olduklarını ifade ederken, cahillerin ne yaptığını bilmeyenlerin, haricilerin, çağın haricilerinin ne yaptıklarına bir bakın. 4 mezhebe nasıl saldırdıklarına bir bakın. Mamer de şöyle derdi. Fıkıh konusunda güzel konuşan, kıyaslarıyla onu genişleten, hadisleri çok güzel şerh eden, şüpheli olan bir şeyi dine sokmaktan şiddetle kaçınan, bu hususta da kendine acıması olmayan, Ebu Hanife'den, İmam-ı Azam'dan başka bir kimseyi görmedim diyor. Mamer kim? İşte Mamer bin Reşid el-Ezdi. Bu da vefatı 153 Hicri büyük hadis alimlerinden ve İslam tarihinde ilk eser verenlerdendir. Süfyan-ı Sefri ve İbn-i Mübarek bundan rivayetler yapmışlardır. Bu da yüksek bir alimdir. Bakın İmam-ı Azam hakkında bunları söyledi. Fudayl bin İyaz da Ebu Hanife takvasıyla meşhur, fıkhıyla maruf, malı çok, eli açıktı. Meselelere cevap vermek için ancak konuşurdu. Gece gündüz ilim öğretmekte de sabırlıydı. Helal ve haram konusunda da hak üzereydi. Devlet ricalinden de uzak dururdu. İmam Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhim ecmain, Allah bütün İslam alimlerine bol bol rahmet eylesin. Bakın Ebu Yusuf ne diyor? Anne ve babamdan önce Ebu Hanife'ye dua ederim. Kendisinden işittim. Derdi ki, ben elbette anne ve babamla birlikte hocam Hammad'a dua ederim. Çünkü onun ilmi ve ahlakı güzeldi. Cömertliği ve infakı meşhur. Fıkı ise Allah'ın ona verdiği bir zinetti. Yetiştiği büyüklere güzel bir halef oldu. Yeryüzünde ona halef olan kimse çıkmadı. İmam-ı Azam hocasını böyle methediyor.
İmam-ı Azam hocalarına ve başta Hammad Hazretlerine son derece saygılıdır. İmam-ı Azam hocasının evine doğru ayaklarını bile uzatmadığını söylerler. İmam Ameş'e bir soru sorulmuştu. Ameş şöyle dedi: böyle sorulara güzel cevaplar vermek Numan bin Sabit'in işidir. Yani İmam-ı Azam'ın işidir. Zannediyorum Allah onu ilminde mübarek kılmıştır. O sırada Yahya bin Adem, Ameş'e Ebu Hanife'nin aleyhinde konuşanlara ne dersiniz deyince, Ameş, ilimde onların akıl edemedikleri, Ebu Hanife akıl ettiği için ona haset ediyorlar, İmam-ı Azam'ı çekemiyorlar demişti. Ameş yüksek bir İslam alimidir. İşte İmam-ı Azam'ı kıskananların durumunu bildirdi o da. Veki derdi ki, fıkı Ebu Hanife'den daha iyi bilen, ondan daha güzel namaz kılan kimse görmedim. Yani ilmiyle amel eden bir yüksek şahsiyet İmam-ı Azam. Rahmetullahi aleyh ve aleyhim ecmain. İmam Hafız ve Munakkit Yahya bin Ma'in şöyle derdi: bana göre büyük fakihler dörttür. Bunlar Ebu Hanife, Süfyan es-Sevri, Malik ve Evzai'dir. Ben Kur'an-ı Kerim kıraatinde Hamza'nın kıraatini, fıkıhta da Ebu Hanife'nin fıkhını tercih ederim. Yetiştiğim büyüklerde bu yoldaydılar dedi. Gördünüz mü? Büyükler bu yoldaydılar diye İmam-ı Azam'ın fıkhının yolundalar. Süfyan-ı Sevri'nin Ebu Hanife'den hadis rivayet ettiği doğru mudur diye sorduklarında İbn-i Ma'in şöyle demişti: evet, Ebu Hanife Allah'ın dini hususunda güvenilir, fıkıhta doğru, hadisi şeriflerde ise sıka, güvenilir bir kimsedir dedi. İbn-i Mübarek anlatıyor. Daha önce ismini verdiğimiz kıymetli alimlerimizden biri İbn-i Mübarek. Hasan bin Umare'yi gördüm. Ebu Hanife'nin bindiği hayvanın üzengisinden yapışmış, şöyle diyordu: sorulan sorulara güzel cevapları hazırlayan, fıkıhta senin gibi sabır ve metanetle konuşan bir kimse daha görmedim. Sen şüphesiz zamanımızdaki fukahanın seyyidisin. Senin aleyhinde ancak haset edenler konuşurlar. İşte görüyorsunuz, İmam-ı Azam'ı çekemeyenler onun aleyhinde konuşurlar diye durum böyle yüksek alimler tarafından dile getirilmektedir. İmam Şube, bakın, Allah'a yemin ederim ki Ebu Hanife'nin anlayışı güzel, hıfzı sağlamdı. Halk ise imamı herkesten çok bildiği şeyler hususunda kusur bulmak için konuşurlar. Fakat bu konuşanlar da hakkın huzuruna varacaklar. Şube imama çok acırdı. Yahya bin Ma'in hadis hususunda Ebu Hanife'nin durumu Şube'den sormuştu. Şube şöyle dedi: Ebu Hanife sikadır,
güvenilir birisidir. Rivayetlerinin zayıflığına hükmeden kimseyi işitmedim. Bundan sonra da imamın sikattan, yani çok güvenilir kişi olduğunu bildiren bir yazı yazarak verdi. Eyüp Sahtiyani imamın salih bir kimse olduğunu söyler, onun fıkhını överdi. Kim bu? Eyüp Sahtiyani. Evet, bu da vefatı 131 tabiindendir. Enes bin Malik'i görmüş. İmam-ı Malik Şube ve Sevri kendisinden hadis rivayet etmişlerdir. Yani bir hadis alimidir. Kıymetli bir alimdir. O da İmam-ı Azam'ı böyle övmektedir. Bir gün İbn Avne dediler ki, Ebu Hanife daha önce verdiği fetvadan döndüğü oluyor diyorlar. Doğru mudur? Bakın İbn Avn, evet, imamın fazilet ve takvasında bundan daha güzel delil var mı? O hata ettiğini anladığında derhal sevaba doğru dönerdi. Hammad bin anlatıyor. Muhaddisinden Amr ibn Dinar'ın meclisindeydim. Ebu Hanife Amr'ın meclisine geldiğinde bizi hadis öğrencilerini bırakır, ona dönerdi. Böylece bizler de Amr ile birlikte Ebu Hanife'den sorular sorar, istifade ederdik diyor. Ebu Hanife'nin olduğu yerde kimse zaten fetva vermiyor. Bunlar hep yüksek alimler, bu sözleri söyleyenler. Hafız Abdülaziz bin Ebi Revvat şöyle derdi. Ebu Hanife'yi seven kimse ehli sünnettendir. Ona buğz eden kimse de bid'at ehlidir. Evet kıymetliler, başka rivayette de bizimle halk arasında Ebu Hanife sevgisi itikatta ölçüdür. Biz biliriz ki onu sevenler ehli sünnetten, sevmeyenler ehli bid'attandır. Kim diyor bunu? Hafız Abdülaziz bin Ebi Revvat diyor. Kim bu zat-ı muhterem? Bir de ona bakalım. Bu şahıs İmam-ı Azam'dan da hadis rivayet eden Hammad bin Zeyd olabilir. Amr ibn Dinar'ın öğrencisi olduğu metinde geçmişti. Buna benzer iki nakil Abdülber tarafından verilmektedir. Evet kıymetliler, işte bu da yüksek alimlerden olduğu ortada. Harice İbn Musab da şöyle derdi. Ebu Hanife fukaha indinde değirmen taşının iyi, altının değerini ölçmede mütehassıs kimse gibidir diyordu. Bu zat-ı muhterem kimdir? Bir de ona bakalım. Bu da vefatı 168 İmam-ı Suyuti'nin de bildirdiği gibi İmam-ı Azam'ın öğrencilerinden ve hadis alimlerindendir. Bunu da bize kaleme alan Zehebi'dir. Hafız Muhammed bin Meymun da şöyle derdi. Evet kıymetliler, bu da meşhur hadis hafızlarından birisidir. Ebu Hanife'nin zamanında ondan daha alim,
müttegi, fakih ve zahid bir kimse olmadı. Allah'a yemin ederim ki onun dersini 100.000 dinara değişmem derdi. Yani öyle kıymetli ders veriyordu. İbrahim bin Muaviye de ehl-i sünnet itikadının tamamlayıcısı Ebu Hanife'yi sevmektir der. Şöyle devam ederdi. Adil kişiydi. İnsanlara ilim yolunu gösterir, müşkillerini izah ederdi. İşte kıymetliler, bu zat-ı muhterem de yine kıymetli bir alimdir. Esed bin Hakim, Ebu Hanife'nin aleyhinde konuşan kimseler ya cahillerdir ya da ehli bid'attır diyordu. Bakın bu zat da aynı şeyi söyledi. Ebu Süleyman da şöyle derdi. İmam Azam acayip bir insandı. Onu anlamaya idrak yetmeyenler aleyhinde konuşuyorlardı derdi. Kim bu Ebu Süleyman? Bir de ona bakalım. Bu da çok kıymetli bir alimdir. Meşhur Hanefi fakihlerindendir. Halife Memun kendisine kadılık teklif etmiştir. İmam-ı Muhammed'in kitaplarından bir kısmının ravisidir. Bunu da Taşköprülüzade Miftah-ı Saade adlı eserinde zikretmektedir. Davud-i Ta'i'nin yanında Ebu Hanife'den bahsediliyordu. Davud-u Ta'i kim? Yüksek bir evliya, yüksek bir alim, İmam-ı Azam'ın ilim halkasında yetişmiş bir zat-ı muhterem. Bakın o ne diyor? Davud-u Ta'i söze karışarak şöyle dedi. Ebu Hanife yolunu kaybeden yolcular için yol bulmaya yarayan yıldız gibiydi. Öyle bir alimdi ki sevgisini bütün müminlerin kalbi kabul etmiştir. Gördünüz mü? İşte Davud-u Ta'i de İmam-ı Azam için bütün müminlerin kalbi diyor İmam-ı Azam'ın sevgisini kabul etmiştir diyor. O yüksek alim, yüksek evliya. Kadı Şerif de imamı şöyle anlatırdı. Ebu Hanife çok susan, çok düşünen, fıkıh görüşlerinde dikkat sahibi, ilim ve amel konusunda istihraçları çok güzeldi. Eğer öğrencisi fakir ise onu zengin ederdi. Helal ve haramı onlara öğrettikten sonra da işte asıl büyük zenginliğe erdiniz derdi. Zenginliğin helal yemekte olduğunu ortaya koyuyor. Halef bin Eyyub da imamı şöyle anlatırdı. Bunlar hep İslam'ın yüksek alimleri. İlimler Allahu Teala'dan Resul-i Ekrem'e, ondan ashabı vasıtasıyla tabiine ve Ebu Hanife'ye intikal etti diyor. Bakın dikkat edin. Onda karar kıldı. Bu da insanlar sevsin ya da sevmesin. Allah'ın muvaffakatıyla oldu. Yani ilimler Eshab-ı Güzünden sonra tabiinde İmam-ı Azam'da toplandı diyor. Halef bin Eyyub diyor bunu da. Kıymetliler, bu zat-ı muhterem de büyük Hanefi fakihlerindendir. Fıkhını İmam-ı Muhammed'den tamamlamıştır. Bu alime ait mescitte
dilenciye sadaka veren kimsenin şahitliği kabul edilmez fetvası vardır. Evet kıymetliler, işte İmam-ı Azam'ı övmekle bitiremeyeceğimiz yüksek alimlerin sözleriyle dersimiz devam ediyor. Ebu Hanife'nin methi hakkında alimlerden gelen haberler çok uzundur. Bizim buraya aldıklarımız izan ve insaf sahiplerini iknaya kafidir. İşte bundan dolayı Kadı İbni Abdülber, İmamın fazilet ve kemalini anlattıktan sonra sözlerini şöyle bitirmiştir. Fıkıh ehli Ebu Hanife'ye dil uzatanlara iltifat etmez. Ona nispet edilen kötü şeylerin hiçbirini de doğru bulmaz. İşte Abdülber böyle diyor. Ebu Hanife, Malik ve Şafii hakkındaki eserinde söylemektedir. Adı geçen eserin 3. bölümünde Ebu Hanife hakkında yazılmıştır. Çok kıymetli ve muhterem efendiler, İmam-ı Azam'ın ibadet hayatından da birazcık bahsedelim. Hafız Zehebi, İmam-ı Ebu Hanife'nin yani İmam-ı Azam'ın teheccüd ve diğer ibadetlerle geceyi ihya ettiği bizlere kadar tevatür halinde nakledilmiştir demektedir. Hafız Zehebi diyor. Bu da yüksek bir alim. İmamın geceyi böyle ihya etmesi üzerine ona el-veddü, veddül leyl, gecenin direği demişlerdir. Ebu Hanife geceyi ibadetle geçirirdi ve kıldığı namazın her rekatında da bir hatim yaptığı bilinmektedir. Artık Kur'an'ın bir melekesi, kiramin berere, yani bir meleke hasıl olmuş. Allah ona böyle bir ilmi lütuflarda bulunmuş. İmam yatsı namazının abdesti ile 40 sene sabah namazını kıldığını, buna bütün gece devam ettiğini, kıldığı namazlarının her bir rekatında Kur'an-ı Kerim'in tamamen okuduğunu, namazlarında çok ağladığını, hatta bu duruma aşina olan komşularının imama acıdıklarını güvenilir kimseler bizlere nakletmişlerdir. Yine imamın vefat ettiği yıla kadar 7.000 defa Kur'an-ı Kerim'i hatmettiği de bildirilmiştir. Evet kıymetli efendiler, Ebu Muti el-Belhi, bakın, ne zaman tavaf için Harem-i Şerif'e gitsem, Süfyan es-Sevri ile Ebu Hanife'yi orada ibadet eder halde bulurdun diyordu. Evet kıymetli dostlar, geceyi ibadetle geçiren Ebu Hanife, bakın, gidiyor diye konuşmuşlardı bazıları. Ebu Yusuf'a, Sübhanallah, duyuyor musun? Allahu Teala bizi irşad için insanları vesile kılıyor. Bu haber giderek yayılacak. İnsanların hakkımdaki bu zanlarına karşılık ben onların dediği gibi olamayacağım. Bunu Rabbimin böyle bilmesinden haya ederim demişti.
İmam-ı Azam insanlar İmam-ı Azam hakkında bu zat geceleri tümül ibadet ediyor dediklerini duymuş. Ve insanların bu zanlarına uygun bir ibadet eden kişi olmak için de Allah'tan bakın nasıl dilek diliyor ve öyle olmak istiyor. Ve öyle olmuş ve Allah'ın lütfuna mazhar olmuştur. Ebu Yusuf diyor ki rahmetullahi aleyhi ecmaîn, İmam Ramazan-ı Şerif'in dışında normal günlerde her gün bir hatim yapardı. Ramazan-ı Şerif'te ise gece bir, gündüzün de bir olmak üzere her gün 2 hatim yapardı. Yani 60 hatim yapıyor. O kadar ilmi çalışmanın içinde. Bayramla birlikte hatim sayısı da 62 olurdu. Malını daima infak eder, alimlere, talebelere, fakirlere verirdi bütün malını. Öğrencilerine bir şeyler öğretebilmek için her türlü güçlüklere katlanır, hakkında ne söylenirse söylensin tahammül eder. Asla öfkelenmezdi. Ayrıca gecenin başlangıcında aldığı abdestle sabah namazını tam 20 sene kıldığını ben gördüm diyor. Ebu Yusuf diyor bunu. Onun gördüğü bu kadar. Görmediklerinden hesap edince bunun 40 senedir böyle hareket ettiğini de işittim demiştir. 20 senesine kendi şahit. Mis'ar bin Kıdam anlatıyor. Ben gördüm, imam sabah namazını kıldı. Sonra ders vermeye oturdu. Öğleye kadar devam etti. Öğle namazından sonra tekrar derse oturdu. İkindiye kadar devam etti. İkindi namazını mütakip tekrar ders vermeye oturdu. Bu sefer akşam yakınına kadar sürdü. Sonra kalktı evine gitti. Akşam namazından sonra yatsıya kadar tekrar oturdu. Ben o zaman kendi kendime bu adam ibadete nasıl vakit buluyor diye soruyordum. Hep ilimle uğraşan bir adamın bakın bir de ibadet hayatı var. Yatsı namazı kılındı diyor. Herkes mescitten çıktı. Ebu Hanife dışarı çıkmadı. Sanki zifafa hazır kişi gibiydi. Namaz için bir dikildi ki sabaha kadar devam etti. Sabah namazını kıldıktan sonra da kıyafetini değiştirerek bir evvelki günkü hayatına başladı. Ertesi günü de yaptıkları aynı oldu. Ben birkaç gün takip ettim. Yaptıklarında değişiklik olmadı. İnandım ki imam bu şekildeki hayatına ölünceye dek ya da öldürünceye dek, öldürdüler ya şehit ettiler, devam edecektir dedim ve devam ederek dünyadan hakka yürüdü. Ayrıca ben imamın gündüz oruçsuz olduğunu, gece de uyuduğunu görmedim. O öğleden önce hafifçe kestirirdi. Mis'ar da Ebu Hanife'nin mescidinde alnı secdedeyken vefat etmiştir. Hicri 152. Kadı Şerik de şöyle demişti. Ebu Hanife ile 1 sene beraber bulundum. Bu zaman zarfında yanını yatağa koyduğunu görmedim. Efendim, bakın yine Zat-ı Muhterem ne diyor? Hacetübni Musab'da Kabe-i Muazzama'nın içinde namaz kılarak
bir rekatta Kur'an'ı hatmeden 4 kişidir. Bunlardan biri de Ebu Hanife'dir demiştir. Fudayl bin Dükeyn de şöyle demişti. Tabiinden ve diğerlerinden birçok kimseleri gördüm. Ebu Hanife'den daha güzel, daha çok namaz kılan kimseyi görmedim. O namaza başlamadan önce dua eder, ağlardı. Onu bu halde gören kimse, haşyetullah ehli olduğunu derhal söylerdi. Ben onu ibadetinin çokluğundan dolayı şenni bali, deriden yapılmış, yıpranmış su kabı gibi görürdüm. Bir gece namazdaki kıraatinde Kamer suresinin 46. ayetine geldiğinde bu ayeti sabaha kadar tekrar etmişti. Bir başka gece de namazdaki kıraati esnasında Tur suresinin 27. ayetine gelmişti. Sabah ezanları okunana kadar namazda bu ayeti tekrar etti. Ebu Hanife'nin çocuğunun annesi, cariyesi şöyle demiştir. Ben imamı tanıyalıdan beri gece onun için yatak sermedim. İmam yaz mevsiminde genellikle öğle ile ikindi arasında, kış mevsiminde de öğleden önce olmak üzere mescitte hafif şekilde geçiştirirdi. İbni Ebi Revvat diyor ki Mekke'de bulunduğum sırada Ebu Hanife'den daha çok tavaf yapan, namaz kılan hem de öğretim ve fetva meşakkatine katlanan bir başka kimse görmedim. İmamın gece ve gündüzün tamamı ahiret talebi ve necatına yönelikti. Ebu Hanife'yi tam 10 gece takip ettim. Ne gece uyuduğunu gördüm ne de gündüz tavaftan vazgeçtiğini müşahede ettim. Gündüzü de devamlı tavaf, ibadet ve öğretimle oluyordu. Artık onu Cenab-ı Hak yediriyor, içiriyor, koruyor, korumasını almış. Ve insanlık alemine onunla Allah ilmi lütufta bulunmuş. Bazı menakip müellifleri anlatıyorlar ki İmam-ı Ebu Hanife yaptığı son haccında Kabe-i Muazzama'ya bakmakla görevli memura malının yarısını vererek Beytullah'a sarf için Kabe'nin içinde namaz kılmayı arzu etti. Beytin içine girdi. Servetini bu Kabe'ye harcayın diye verdi. Kabe-i Şerif'in içine girdi. Namazda bir ayağı üzerinde durarak Kur'an-ı Kerim'in yarısını, diğer ayağı üzerinde de diğer yarısını okudu. Namazını bitirince de şöyle dua etti. Ya Rabbi, seni bilmen, seni bilinmen gerektiği kadar bildim. Fakat layık olduğun kadar sana ibadet edemedim. Marifetinin kemali için hizmetimin noksanlığından dolayı beni bağışla. Bu duasının bitiminde Beyt-i Şerif'in zaviyesinden şöyle bir ses işitildi. Bildin ve güzel ettin. Hizmette ihlaslı oldun. Seni ve kıyamet gününe kadar senin mezhebin üzere olanları affettik diye bir ses geldi diyor. Kıymetli efendiler,
Burada nakledilenler imam hakkında bilinen şeylere zıt değildir. İmamın duası esnasında araf tüke hakkal marifeti diye dua etmesi, başkalarının sübhaneke ma arafnake hakka marifetike ya maruf diye dua etmeleri arasında mana olarak bir farklılık yoktur. İmamın bu sözdeki kastı ilim olarak marifeti ilahiyeyi bildiren bilgiler ışığında Cenab-ı Hakk'ı tanımak demektir ki böyle dua caizdir. Bunun zıttına kail olanlar da gerçek marifet ancak ona mülaki olmakla mümkündür derler. Buna delil olarak da Cenab-ı Peygamber Efendimizin Sübhaneke la ehsa senaen aleyke kema esneyte aleyke. Seni tenzih ederim ya Rabbi. Biz seni senin sena ettiğin şekilde sena edemeyiz. Şeklindeki dualarına işaret etmişlerdir. Yine Peygamber Efendimizin kıyamet günündeki şefaati uzmasıyla ilgili hadisi şerifte bütün mahlukatın Peygamberimizden şefaat talepleri üzerine Peygamberimize ilham olunacak olan sena daha önce hiç kimseye ilham edilmediği bildirilmiştir. Evet, men qara'el Kur'ane fi gallin min selasin lem yefka. 3 günden evvel bir zamanda Kur'an'ı hatmeden kimse, bundan bir şey anlamaz mealindeki hadis-i şerife göre, bu da mekruh denilirse de, burada kastedilen zamanla ilgili olan hususun, hıfzın sağlamlığına, lisanın kolaylıkla telaffuzuna işaret edilmiştir. Çünkü o Kur'an-ı Kerim'in manasını da, hıfzını da mükemmel bilen bir alim. Siz başkalarıyla İmam-ı Azam'ı kıyas edebilir misiniz? O seviyede olmayanlarla. Sahabe-i kiram ve tabiinden birçok kimselerin Kur'an-ı Kerim'i bir rekatta hatmettiklerine ait haberler bizlere kadar gelmiştir. Yani bunu böyle yapanlar sahabenin içinde de çok yüksek şahsiyetler var idi. Kıymetli efendiler, İmam-ı Azam'da Allah korkusu ve nefis murakabesi de çok güçlüydü. İnşallah bir sonraki dersimizde de bundan bahsederek sizlere bu yüksek İslam alimleri ve başta İmam-ı Azam olmak üzere bilgi vermeye devam edeceğiz. İnşallah Teala Fıkhi Ekber'inde keşif notlarını sizlere sunacağız. Yüce Allah'ın lütfu keremiyle.